Selam. Bugünkü videomun konusu yeşil çay böbreklere faydalı mı? Bu konuda birçok soru gelmekte, özellikle bu yaz dönemlerinde. İşte birçok yerde yeşil çayın çok faydalı olduğu, detoks etkisi olduğu, işte antioksidan etkilerinin olduğu, güçlü bir alkali kaynağı olduğu ve dolayısıyla böbrek hastaları tarafından da işte sınırsızca kullanılabileceği gibi bazı sosyal medyada, işte bazı platformlarda yayınlar olabilmekte, paylaşımlar olmakta ve hastalarımız da bu konuda soru soruyorlar, çekiniyorlar. Kullanalım mı, kullanmayalım mı veya böbrek hastalığı olmayan normal diğer insanlarımız da yine sorabilmekte bir şey var, bir moda gibi. Yani herkes yeşil çay içme trendine girmiş durumda. Bunu sizler için de araştırdık. Faydaları var mı, zararları var mı, kimler dikkat etmesi lazım diye güzel bir İnşallah paylaşım olur. Şimdi yeşil çayla siyah çay arasında bir fark var mı? Aslında çok büyük bir fark bulunmamakta arkadaşlar. Siyah çay yeşil çayın işlem görmüş halidir. Yani yeşil çayın yaprakları siyah çaya göre daha az işlem görmüştür. Siyah çay yeşil çayın oksidasyonu sonucu oluşmaktadır. Yani oksitlenme işlemi yapılıyor orada. Yeşil çay bitkisinin yaprakları oksidasyon işlemine tabi tutulmadığı için daha taze ve daha yeşil gözüküyor. Yoksa oksidasyon işlemine tabi tutuldu mu o da yine siyahlaşabiliyor. Öz olarak aynı, yani farklı bir ürün değil. Peki yeşil çay mı siyah çay mı tercih edilmeli? Şimdi normalde ülkemizde çayın en çok tüketildiği ülkelerden birisiyiz Türkiye olarak. Yeşil çayın içerisinde bazı güçlü maddeler bulunmaktadır. Olumlu olan bu antioksidan dediğimiz, hani vücuttaki işte kanser hücrelerinin gelişimini önleyen, işte yaşlanmayı geciktiren vesaire vücut için faydalı olan bazı maddeler var. Bu epigallokataşin 3 gallat denen bir tane madde var. Bu ismi çok önemli değil. Antioksidan bir madde ve C vitamini de bildiğiniz gibi güçlü bir antioksidan. Bu C vitamininden 20 kat daha güçlü. Yani o yönden bayağı güçlü bir antioksidan. Peki siyah çayda bu madde ne kadar bulunuyor? Fermentasyon işlemi uygulanmadığı için siyah çayda bu çok daha düşük. Onun da antioksidan özelliği var ama daha düşük kalıyor. Dolayısıyla yeşil çayın antioksidan etkisi daha yüksek ve bu konuda da faydalı olabilir. Fakat yine de bazı çekincelerimiz var yeşil çayla ilgili arkadaşlar. Şimdi normalde yeşil çay böbrek hastaları tarafından tüketilebilir mi? Evet, tüketilebilir. Yalnız bizim önerimiz aksi bir durum belirtilmediği sürece bu bütün hastalar için geçer. Böbrek nakli, hemodiyalize giren girmeyen vesaire böbrek hastalığı olan, protein kaybı olan bütün hastalar için geçerli. Haftada bir fincan, yani 100 mililitre kadar, aksi belirtilmedikçe yeşil çay tüketebilirsiniz. Bazı hastaları görüyorum günde 2 bardak, 3 bardak, 3 fincan tüketenler var. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Damak tadınıza göre de çayın içerisine karanfil, tarçın, bal veya limon da koyabilirsiniz. Yalnız balda dikkat edin. Şeker hastalığınız varsa, diyabetiniz varsa tadımlık koyabilirsiniz. Normalde şu dönemde de normal zamanda da biz içecek olarak ne veriyorduk hastalarımıza? Böbrek hastalığınız varsa eğer çay olarak açık olmak şartıyla günde 3-4 çay bardağı içebilirsiniz. Yani 300 ila 400 mililitre olacak kadar siyah çay. Yeşil çay dediğim gibi haftada bir fincan yeterli olur. Özellikle şu dönemde de gül çayları da var. Birazdan da bahsedeceğim. Onu da haftada 1 veya haftada 2 duruma göre. İşte gilaburu çayı, biberiye çayı, hünnap çayı, lavanta çayı, tarçın çayı gibi vanilya, sinemeki, rezene, zencefil, zerdeçal, kimyon, sumak, karabiber ve yaban mersini çayları da yine önerdiğimiz miktarlar geçmeyecek şekilde ve birbirleriyle etkileşime girmeyecek şekilde tüketilebilir. Bunları ayrıntılı olarak zaten kitabımızda da çok ayrıntılı bahsetmiştim. Aynı zamanda su ve sıvı tüketimi videomuzda da var. Oradan ayrıntılarına bakarsınız. Şimdi ben yeşil çay kısmını ayırıyorum bundan. Peki yeşil çaydan kimlerin uzak durması lazım veya dikkatli tüketmesi lazım? Bu kadar etkili dedik. C vitamininden 20 kat daha fazla antioksidanı var. 1. Hamilelerin uzak durması lazım. Özellikle hamilelerde folik asit eksikliğine yol açabiliyor arkadaşlar. Folik asitin emiliminde sorun oluşturabiliyor. Bizim hani 5 tane altın ayağımız vardı. Bir tanesi neydi? İşte B12, folik asit, magnezyum, demir, transferin satürasyonu, TSH dengesi sağlanacak gibi önerilerimiz var. Bunlardan bir tanesi de folik asit. Özellikle hamilelerde, böbrek hastası olsun olmasın. Folik asit eksikliği bebekte nöral tüp defekti dediğimiz bazı anomalilere yol açabiliyor. Onun için gebelikte pek kullanılmasını hamilelikte istemiyoruz arkadaşlar. Bir diğeri de zaten böbrek hastalarımızda da folik asit eksikliğine eğilim oluyordu. Bizim miktarımız kaçtı? 5'in üstünde olmalı.
olmasını istiyorduk folik asit değeri. Hatta ideal 8'in onun üstünde olursa çok daha iyi olabilir. Onun için burada da yine dikkatli tüketilmesi lazım. Onun için haftada bir diyorum ben. Yoksa 2 kere 3 kere de içenler olabilir. Ama işte folik asit dengesini de bozabiliyor. Başka bu kan sulandırıcı ilaçlarımız vardı bizim. Heparin ve kumadin gibi. Yine bunlarla da etkileşime girebiliyor. İçindeki K vitamini nedeniyle. Normalde bunların etkisini azaltma özelliği var. Biz şimdi kanın pıhtılaşmasını engellensin diye veriyoruz. Bunu yeşil çay içildiği zaman tam tersine pıhtılaşmaya da eğilim olabilir. Pıhtı da atabilir. Aynı zamanda dolaylı yoldan kanamaya da eğilim oluşturabiliyor arkadaşlar. Hem pıhtılaşmaya hem kanamaya. Yani bu kanla ilgili, pıhtılaşmayla ilgili problemi olan hastalar haftada birden fazla tüketmemesi lazım. Veya doktorlarla görüşüp hiç tüketmesinler. Bu şeyde yok. Normal çayda yok. Yeşil çayda bu özellik var. Dikkat edilmesi lazım. Bir de çayın içerisinde siyah çayda da bu var. Yeşil çayda da var. Tanen denen bir madde var arkadaşlar. Bu tanen denen madde anti besin. Yani besinlerdeki bazı maddelerin emilimini engelleyebiliyor. Demirin emilimini de bozabiliyor bu madde. İşte fazla içildiği zaman zaten böbrek hastaları başta olmak üzere bütün Türkiye'de bile işte kadınlarda özellikle %70-80 hatta doğurgan çağda %90'a kadar demir eksikliği bulunmakta. Sadece böbrek hastaları değil. Dolayısıyla yeşil çay fazla tüketildiği zaman demirin emilimini engelleyip demir eksikliğine de yol açabilir. Bu böyle bir riski de var. Bir de bazı ilaçlarla etkileşime girebiliyor yeşil çay. Bu tansiyon haplarından özellikle beta bloker dediğimiz bu beta bloker başka depresyon ilaçları dediğimiz antidepresanlarla bazı antibiyotiklerle ve doğum kontrol haplarıyla da etkileşim riski olabiliyor. İçebilirler ama dozu artırma. Yani haftada biri geçmemek lazım. Böyle günde 3 tane, 4 tane, 5 tane yok detoks olayım, yok bağırsaklarım temizlensin. Bu sefer kanama eğilimi veya pıhtı eğilimi olabilir. Yine hipoglisemi etkisi olabiliyor. Kan şekerini ani düşürebiliyor. Özellikle insülin kullananlar, şeker hapı alanlar belki dozlarını azaltabilirler. Şeker düşürme özelliği var. Mesela çay içtikten sonra elinizde ayağınıza böyle uyuşmaken bilinç bulanıklığı, terleme, soğuk terleme falan anlayın ki şekerde düşme olabiliyor. Yorgunluk, halsizlik yapabilir. Dikkatli olun. Her hastada olmaz ama mesela insülinin hemen üstüne içtiğiniz zaman kan şekerini düşürebilir. Biraz dikkatli olun veya insülin dozunu gerekirse o içtiğiniz zaman azaltabilirsiniz. Yine kalsiyumun idrarla atılımını sağlayarak kalsiyum düşüklüğüne de yol açabiliyor arkadaşlar. Zaten böbrek hastaların çoğunda kalsiyum değeri düşüktü bu D vitamininden dolayı. Burada da yine dikkatli olmak lazım. Bakın bir çay diyoruz ama ne kadar şey çıktı altında. Yani bu basit değil. Yani her şeyde en basit görünen şeyin bile olumlu olumsuz etkileri olabiliyor. Bunları bilmekte fayda var. Bildiğiniz zaman işiniz kolay. Bu olabilir, bu oldu. Şekerim düştü demek ki bundan olabilir. Hemen düşünebilirsiniz bunu. Başka bir de şu günümüzde ne vardı? Gül çayı. Gül çayı bizim en önerdiğimiz çaylardan bir tanesiydi. Tam güllerinde sezonuydu. Hani ben ne diyordum size? Haftada 1 veya 2 kere o reçel yapılan güllerin yapraklarından kokulu olmak şartıyla 4 tane yaprağından çay yapıp hem çayını içip hem de yapraklarını yiyebilirdiniz. İşte gül çayı tüketimi de şu anda öneriyorduk. Yalnız bu yeşil çayla aynı gün almayın arkadaşlar. Gül çayının da kan sulandırıcı etkisi var. Onu da yine heparin, kumadin kullananlarda haftada birden fazla almaması lazım. Normalde haftada 2 idi, haftada 1 olacak. Yeşil çayla da aynı güne denk getirmeyin. Aynı zamanda bu biraz önce saydığım çayların içerisinde hünnap çayı, ıhlamur, zencefil ve yaban mersini çayları da kan sulandırma özelliği var bunların da. Onun için aynı zamanda almayın. Yani pıhtılaşma veya kanama eğilimi oluşturabilir. Son bilgi de bu yeşil çay tansiyon yüksekliği yapabilir mi? Veya çarpıntı yapabilir mi? İşte taşikardi, ritim bozukluğu yapabilir mi? Normalde siyah çayda bu çok olabiliyordu. Onun için dozunu azaltıyorduk onların. Kafein yeşil çayda da var. Kan basıncını yükseltebiliyor arkadaşlar. Böbreklerde kalsiyum taşlarının oluşumuna yine yol açabiliyor. Kalsiyum atılımını sağladığı için böbrek dokusuna birikiyor kalsiyum taşları ve kalsiyum oksalat taşı yapabiliyor. Ve protein kaybına da yol açabiliyor kafein fazla alınırsa. Az alınırsa faydası var. Fazlası zararlı. Şimdi normalde günlük ne kadar kafein alınabilir bir insan ne kadar alabilir? 300 mg. Bir fincan siyah çayda 40 mg, bir fincan yeşil çayda 20 mg kafein bulunmakta. Dolayısıyla
hedefimizin yani çok çok altında. Kafein açısından bir sorunumuz yok. Bir Türk kahvesi yalnız 60 miligram. Filtre kahve ise 200 miligram kafein içermekte. Bakın filtre kahve onun için böbrek hastalarımıza, tansiyon hastalarımıza pek önermiyorum. Yine önermiş olduğumuz miktarlarda tüketilecek yeşil çay demek ki ne yaparmış? Tansiyon üstüne etkisi yok. Ritim bozukluğunuza da yol açmayabilir. Yani kullanabilirsiniz o açıdan. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.